1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı yapıldı. Genelde köprü inşaatlarında bu tabliyeler her iki yakadan başlanır ve ortada buluşurken bu köprüde tabliye montajı ortadan başladı. Ve bu değişiklik hepimizin dikkatini çekti. Siz bu yapım değişikliği için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. 8 ay sonra hizmete açılması planlanan köprü ile Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilebilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Gönül isterdi ki bu köprüden hızlı trenler de geçsin ve demiryolu da olsun. Ne yazık ki köprü statiği ve rüzgar sebebiyle bu mümkün olmadı. Belki gelecekte Marmaray gibi bir çözüm bulunarak Boğaz tekrar yer altından birleşir ve Avrupa'ya trenler buradan işler. Geçtiğimiz ay bir müjde gelmişti. Köprüye ilave edilen seyir terasları hepimizi heyecanlandırmıştı. 318 metre yükseklikteki 1915 Çanakkale Köprüsü, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi, 300 metrelik Eyfel Kulesi'nden daha ihtişamlı olacak. Köprüye konacak seyir terasları ile turistler köprüye akın edecek, uzun kuyruklar oluşacak, köprü turistlerle para basacak. Hayata geçmesi planlanan panoramik seyir terasları, Asya ve Avrupa'yı içine alan, bir yandan Gelibolu Yarımadası ve Gökçeada, diğer yanda Lapseki ve Çanakkale manzarası ile macera severlere olağanüstü bir deneyim sunacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki ilk mega tabliye blok montajı yapıldı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını simgeleyen köprünün iki kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına bu mega montaj yapıldı. 8 ay sonra hizmete açılması planlanan köprü ile Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilebilecek. Çanakkale'de turizm potansiyelini artırmak adına bu girişim tarihi bir fırsat. Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Aradan geçen 4 yılı aşkın sürede büyük oranda tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 8 ay sonra, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü olan 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılacak. Ana halatların montajının tamamlandığını köprüde artık araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi. Lapseki yakasında bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü ile Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ise ilk tabliye bloklarının montajı geçen günlerde yapılmıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajı devam ediyor. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını simgeleyen köprünün iki kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına ilk mega tabliye blok montajı yapıldı. Gemiyle getirilen mega tabliye bloku, ana halatlar üzerine geçen günlerde montajı yapılan kaldırma vinci ile yukarı kaldırılarak konuldu. 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında, dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4608 metre olacak. Köprünün gidiş ve gelişi 3 şeritli olacak. Yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesi kapsamında bir asma köprü, 2 yaklaşım viyadü ve 4 betonarme viyadük ile 6 alt geçit köprüsü yapılacak. Ayrıca 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez ve 12 kavşak da yapılacak. Altı ücret toplama istasyonu da otoyol kapsamında inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek. İzleyicilerimizin de yorumlarını dikkate aldık. Her bir köprü yakası ayakları arasına geceleri de ışıklandırılan Türk bayrağı ilave edilmelidir. Ay ve yıldızdan oluşan bir levha şeklinde köprü kulelerine yerleştirilebilir. Bunu İstanbul Boğazı'ndaki son köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de yapılması, Boğaz'ı geçen yabancı gemilere bir mesaj niteliğinde olabilir. Ayrıca köprü ayaklarına turistik alanlar ve özel alışveriş alanları yapılabilir. Turistler için bir başka cazibe alanı yaratılabilir. Çanakkale'de turizm potansiyelini artırmak adına bu girişim tarihi bir fırsattır. Ulaştırma Bakanlığı, Avrupa'yı Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya bağlayan bir köprü konumunda olan Türkiye'de batıdan doğuya kesintisiz bir hızlı tren ağını hedefliyor. Siz yeni hızlı tren hatları için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve milli projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada, benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.